Evet, herkese merhabalar. Acayip bir video geliyor arkadaşlar. Şu anda tam size göstereceğim. Pirelli fabrikası Kocaeli'nde tam kapısından giriyoruz. Muhteşem bir video olacak. Acayip heyecanlıyım. Çünkü bu hafta sonu WRC'de Yunanistan Akropolis rallisi var. Orada Ali Türkkan, Castrol Ford Team Türkiye ile VRC 3'te yarışıyor. Aynı zamanda tabii ki tüm rally pilotlarının, VRC'nin ve VRC'nin her sınıfının lastikleri Pirelli Türkiye fabrikasında üretiliyor. Şimdi o lastiklerin üretimiyle alakalı fabrikaya dolaşacağız. Hatta lastikleri yapacağız. Beraber pişireceğiz arkadaşlar. Bakın, karşı tarafta Pirelli fabrikasına girişimizi yaptık. Birazdan orada fabrika içerisinde görüşmek üzere. Arkadaşlar, şimdi olayın tam merkezine geldik. Neredeyiz biliyorsunuz, Pirelli fabrikasının tam göbeğinde. Bu gördüğünüz tüm alan, tabii her yeri gösteremiyorum, size birazdan bahsedeceğim. Motor sporlarının merkezi, motor sporları Pirelli'nin ürettiği WRC, GT yarışları, bütün lastikler burada yazıyor. Yanında da Burak var, sağ olsun bize birazdan çok özel şeyler gösterecek, anlatacak. Yakaladım onu, bırakmıyorum. Bakın, hemen arkamda böyle garip şeyler var. Bunlar ne oluyor, nasıl yapılıyor ve nereye gidiyor, pistte nasıl gidiyor? Hepsini Burak anlatacak şimdi bize. Burak, nedir bunlar ve nasıl bir işlemden geçiyor? Hızlıca bir anlatır mısın bize? Burada gördüğümüz malzemeler birinci faz karkas malzemesidir. Karkas. Dokunabilir miyim? Tabii ki dokunabilirsiniz. Evet. Bütün lastik bileşenleri, tekstil, metalik, lastik hamuru hepsi önce birinci fazla birleşiyor. Bizim konfeksiyon prosesimiz iki aşamadan oluşuyor. Önce ilk katman dediğimiz birinci faz karkası oluşturuyoruz, malzemeleri birleştirerek. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyerek ikinci faz karkas oluşturup bunları pişiriyoruz. Bir şey soracağım. Bunlar neyin karkası şu anda? Mesela bu bittiği zaman ne lastiği olacak? Rally lastiği olacak. Rally lastiği olacak. Evet. Bayağı geniş gözüküyor ama normalde herhalde biraz daha bu daralacak mı rally için? Evet, yani, ikinci fazda daralacak. Şekillenmeye girip daralıyorlar. Evet, devam et lütfen. Sözünü kestim. Tabii ki. Makinede isterseniz Makineye geçelim. Evet. Arka tarafta makineler var arkadaşlar. Arka tarafta ne oluyor şimdi? Burada operatör arkadaşımız birinci faz karkası hazırlıyor. Aslında karkasın son bölümüne gelmiş durumda. Şimdi yanağa tatbik edecek. Evet. Bizim birinci faz karkasında lastikte katman katman malzemeler var. Evet. Birinci katmanda önce tekstil malzememiz, tela dediğimiz birinci tela ile başlıyoruz. Daha sonra ikinci tela. Onun dışında reinforcement malzemeler tatbik ediliyor. En son yanak kısmı tatbik ediliyor ve birinci faz karkas oluşturulmuş oluyor. Anladım. Şu anda yanakları falan, kenarlara böyle bir parçalar taktınız galiba. Onları bir yapıştırıyor, bir şeyler yapıyor değil mi? Evet, tambura tatbik ediyor. Tatbik ettikten sonra şimdi arka tarafta ezme grubumuz var. Yanağı ezecek ve karkasın son hali ortaya çıkacak. Evet, şu anda o biraz önce bahsettiği Burak'ın yanaklar da oluştu. Baksanıza. Allah, enteresan işler. Yani tabii teknoloji acayip bir şey. Şimdi tabii ne olacak? biz burada kalite toleranslarıyla çalışıyoruz. Operatör arkadaş karkasımızı tartacak. Limit içi ise eğer okey yapacak. Biz burada bir de izlenebilirliği de %100 sağlıyoruz. Bütün karkaslarımızda burada bu şekilde barkodlarımız var. Evet. Yarış tarafından bize herhangi bir durum, bilgi verildiğinde biz bu barkodtan bütün Ne malzeme olduğunu, kayıtlarına, hangi operatör, hangi makine, okuyorsunuz. bütün geçmişinin kaydını görebiliyoruz. Okey. Şimdi sırada ne var? Bizi nereye götürüyorsun Burak? Şimdi birinci faz karkası tamamladık. Tamam. Buradan direkt ikinci faz makinesine Hadi geçebiliriz. arkadaşlar, ikinci faz makineye geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar, biraz önce birinci fazı hallettik. Şimdi Burak bizi ikinci faza getirdi. Burak, şimdi ben hala aklım almadı. Şimdi normalde rally lastikleri bu kadar kalın olmuyor arkadaşlar. Bunlar bir Formula 1 lastiği değil. Nasıl inceleyecek falan, herhalde bu ikinci fazda onu anlatacaksın. İkinci fazda makinede Sendeyiz. evet, onları anlatacağız. Burada ikinci faz makinamızda birinci faz karkaslarımız kullanılıyor. Şu an hatta bir tane karkas yapılıyor. Yapılıyor. Geniş halde şu anda oraya koyduk değil mi lastiği? Evet, geniş halde ER tamburumuza karkası koyduk. Sol tarafta hazırladığımız paketi de transfer üzerine merkeze bıraktık. Evet. Şimdi topuk kısımdan daralmaya başladı. Evet, yan taraftan sanki içeriye doğru şey yapıyor. Evet. Yani şimdi arkadaşlar, şu kalınlıktaki lastik nasıl rally lastiği oluyor, tamam mı? Onu göreceğiz birinci elden. Topuk kısmı daraldı, şekillenme genişliğine ulaştı. Şimdi içeride de bir konformasyon basıncı girdi. Arka tarafta da bir ezdirme grubumuz var. Önce sırt kısmı tamamen ezecek. Daha sonra yanağımızı sırtın üzerine katlayacağız. Arkadaşlar, belki bu lastik Rovanpera'nın lastiği, tamam mı? WRC'de belki de bu lastiği kullanacak. Bilemiyoruz.
Evet Burak, şimdi bitti artık. Lastiğimiz hazır orada. Arkadaşımız alacak. Operatör arkadaşımız alacak. Daha sonra lastik yolculuğuna devam edecek değil mi? Evet. Güzel. Karkas arabasına bırakıldıktan sonra, karkas arabası dolduktan sonra bütün karkaslar pişirme tarafındaki stok alanına gönderilecek. Hadi pişirmeye gidelim o zaman. Evet Burak, şimdi herhalde 3. faz. Biraz önce karkaslarımızı hazırladık ve burada lastiklerimizi pişireceğiz. Ne olacak, hızlıca anlatsana bize. Şimdi direkt ikinci faz karkasımızı makine kendi içine yükledi. Birazdan kalıbımız yukarıdan pres kapanacak. Evet. Şu an aşağı inmeye başladı. Yukarıdan inen şeyimiz kalıp herhalde değil mi? Evet, kalıp. Burak, galiba şimdi bu kapanıyor ve belli bir süre burada kalması gerekiyor. Yaklaşık ne kadar kalacak? Tabii ölçüden ölçüye fark ediyor ama 26 dakika 50 saniye bir süresi oluyor. Burada lastiğimiz pişecek. O zaman biz şimdi turumuza devam edelim. Daha sonra bunun açılışı galiba böyle biraz şaşalı oluyor, öyle biliyorum. Evet yani. evet, kalıp açıldıktan sonra son Arkadaşlar, lastik haliyle lastik haliyle göstereceğiz. Biz tura devam edelim. 20 dakika sonra kalıbı açacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, arkamda gördüğünüz alan tam olarak Pirelli'nin motor sporları ürünlerinin üretildiği mekan. Burada sadece motor sporlarıyla alakalı lastikler üretiliyor. Aynı zamanda süper spor lastikler de var. Tabii burada önümüzdeki 4 yıl boyunca yapılacak çok önemli bir yatırım var. Bu yatırımın getirdiği bazı şeyler de var. İstihdam var. Tabii ki yapılacak teknolojik yatırımlarla birlikte üretim kalitesi de çok ciddi şekilde artacakmış. Birazdan şundan da bahsedeceğim. Bu istihdamla beraber yine aynı zamanda siz de Pirelli'nin özellikle üniversitelerde hazırladığı bazı programlar var. Genç öğrenciler için Formula 1'e giden ya da motor sporlarına giden, İtalya'ya giden yolda Pirelli ile beraber yürüyebilirsiniz. Unutmayın, notunuzu alın. Burak, şimdi lastiğimiz pişti, dumanlar içinde çıktı, geldi yukarıdan bantlar. Burada bir sürü lastikler görüyorum ben ama tam önümde bir tane rally lastiği var. Anlatsana şimdi, tertemiz, mis gibi kokuyor. Nedir şimdi bu? Evet, piştikten sonra lastiğimiz direkt bütün makinelerin arkasında konveyör mevcut. Konveyörden direkt birinci ilk gözle kontrol noktasına geliyor. Şansımıza geldiğimizde de direkt rally lastiği vardı. Dokunabiliyor muyum? Tabii dokunabilirsiniz. Piştikten sonraki ilk hali, şimdi birinci kontrol, gözle kontrol operatörlerimiz bunu %100 olarak tamamını gözle kontrol edecek. El kalite standartları içindeyse, dahilindeyse limitlerin iyi olarak devam edecek proses akışına. Aynen. Arkada da bir tane Formula 3 Onu lastiğimiz söyleyeceğim. var. Arkadaşlar şimdi tabii rally lastiği diyoruz. Konumuz rally. Akropolis rallisine gideceğiz, Yunanistan'a. Ama burası öyle bir yer ki bakın, dünyada tüm Pirelli fabrikalarının motor sporları portföyünün %80'ini burası temsil ediyor. Yani dünyadaki bütün motor sporları lastikleri Pirelli'nin %80'i burada üretiliyor. Bakın rally geldi. Hemen arka tarafta bir tane F3 var. Onun arkasında F3'ün arka lastiği herhalde o. Yok, o da GT3 lastiği. O da GT3 lastiği. Yani biliyorsunuz Pirelli'nin mottosu terzi usulü lastik üretmek. GT lastikleri de bunların en önemlisi. Çünkü çok büyük otomobil markaları Ferrari, Lamborghini, Porsche biliyorsunuz özel lastikler istiyor araçlar. Çok özel araçlara, çok özel lastikler. Tam da Pirelli bunun için var zaten. Gördüğünüz gibi yukarıda envai çeşit lastik var. Biraz önce lastiklerin ilk manuel kontrolünü yaptık. Elle falan bakılıyor şöyle, acaba gözle görülür bir şey var mı falan diye. Burada işler biraz daha ciddileşiyor, teknolojikleşiyor. Burak, ne oluyor şimdi? Bize anlatır mısın burada? Şimdi burada gözle kontrol tamamlandıktan sonra lastiklerimizin hepsi banttan X-ray makinalarımıza geliyor. Evet, şu anda arkadaşlar içerideki makinede bu lastik dönüyor, görüyorsunuz. Birazdan çıkacak. Gelen lastik ne bu arada? Gelen lastik de rally lastiği ama asfalt rally lastiği. Bakın, asfalt rally lastiği. Bunun ne yaptık şimdi? Röntgenini çektik. Yan tarafta kontrol mü yapılıyor ekranda? Evet, içindeki bütün metalik tellerin hepsini görebiliyoruz. Pirelli klasifikasyonuna göre bizim bazı limitlerimiz var. Bindirme limiti, açıklık limiti, yabancı madde var mı yok mu? Evet. Her şeyi burada görebiliyoruz. Mesela sözünü kestim, şu renklerin hepsi herhalde farklı materyalleri anlatıyor değil mi? Evet, bunlar metalik bordilerimiz, orta alandakilerde metalik kuşaklarımız. Kuşaklarımız, lastiklenmiş metalik kuşaklar.
Evet. 3 kuşaklı bir ölçümüz bu arada. Anladım. Farklı bir ölçü. Evet, şimdi yeni bir lastik geliyor arkadaşlar. Arka tarafta biraz farklı gördüğünüz gibi herhalde GT lastiği o değil mi? Evet, GT lastiği geldi. Bakın gördünüz, hemen şimdi o da sistemden geçti otomatik olarak. Bu onaylanmış bir lastik mi burada? Burada operatör arkadaşımız kontrolünü yapıyor. Ona göre iyi ya da kötü olarak, yani lastikte problem var yok diye kaydını yapıyor. Bütün resimlerde bizim yine sistemimize aktarılıyor. Herhangi bir problem dahilinde biz yine barkodtan bunun X-ray resmine ulaşabiliyor. Seneler sonra bile ulaşabiliyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Sheografi'ye gidiyoruz. Hadi Sheografi'ye gidelim arkadaşlar. Evet Burak, şimdi böyle şiirsel bir ismi Sheografi. Nedir bu? Ne yapacağız burada? Sheografi makinesinde vakum altında lastiğin içinde katmanlar arasında hava var mı ya da plastik bir yabancı madde var mı, onun tespitini burada yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bilmiyorum, Burak da şimdi beni destekleyecektir. Tabii ben süper bir lastik uzmanı olduğum için, neyse. Şimdi bu Sheografi olayı motor sporları ürünlerinde çok daha önemli. Çünkü bu lastikler çok yüksek süratlere maruz kalıyor. Pist üzerinde çok daha fazla sürtünmeye maruz kalıyor. O nedenle normal yol lastiklerine göre biraz daha itinayla kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda normal oto lastiklerinde bu tip X-ray ve Sheografi kontrolleri istatistikseldir. Ha, istatistiksel. Ama bizde %100 bütün lastikler hem X-ray kontrolünden hem de Sheografi kontrolünden Hadi geçiyor. bir tane o zaman şimdi uygulamalı yapalım mı? Tabii ki. Hadi yapıyorum. Nerede lastiklerimiz? Burada. Bunlar herhalde asfalt rally lastiği, Evet, değil mi? asfalt rally lastiğimiz. Koyuyorum Burak buraya. Tabii ki. BRC1 değil mi? Gidiyor gerçi ama okutmadım daha. Arkadaki gitsin, tutalım bunu böyle. Şöyle biraz kaldırayım. İçeride bir tane F3 lastiği vardı da arkadaşlar, o yüzden. BRC1 mi bu? VRC2. BRC2. Belki Ali'nin lastiğidir diye düşündüm de. Ya gitme ya. Sen çok gitmeye heveslisin. Bir an önce piste gitmeye çalışıyor. Tamam, şimdi barkodumu alıyorum. Tabii ki. Basıyorum. Şöyle mi olacak? Evet. Heh, süper, yeşille yandı. Bitti bunun işi artık, değil mi? Şimdi makine kontrole gidiyor. içine alacak, belli basınçlarda vakumlayacak. Ve kontrollerini yapacak. İçinde Evet. bir hava civa bir şey var mı diye. Aa, güzel. Tabii ondan sonra kapatıyoruz. Peki bundan sonra, kontrollerden sonra ne oluyor? Artık herhalde sona doğru gidiyoruz değil mi? Evet, Sheografi kontrolünden sonra yine %100 bizim lastik üniformite kontrollerimiz var. Evet. Nelere bakıyoruz burada? Balanssızlık, geometri kontrolleri, yük altındaki kuvvet kontrolleri, bütün kontrolleri bu makinelerde gerçekleştiriyoruz. Burak, Sheografi'yi de hallettik şimdi. Nereye doğru yürüyoruz böyle? Şimdi lastik üniformite test makinesine doğru ilerliyoruz. Ne? Üniforma, Üniformita. üniformita. Zor Evet. şeyler bunlar, kelimeler ya. Ne yapacağız orada? Orada lastiğin geometri kontrolleri, balanssızlık kontrolleri, aynı zamanda yük altında kuvvet kontrollerini kontrol ediyoruz. Hadi gidelim o zaman. Hazır mısınız Uniformidata'ya? Burak, şimdi nedir olay? Burada bir tane ekranımız var. Arka tarafta da robotik kollar var. Bir şeyler oluyor. Bir anlatsana burayı bize. Bu ZF modelinde bir üniformite makinamız. Evet. Burada lastiğin balanssızlık, geometri ve bütün yük altındaki kuvvet kontrollerini yapıyoruz. Makine kontrolleri yapıp limitlere göre kendisi yeşil ya da kırmızı ışık yakıyor. Yani biz burada operatör kendi değerlendirmiyor. Makine değerlendiriyor Her şey ve eğer otomatik. limit dışı bir durum varsa direkt ıskarta konveyöründen devam ediyor. Eğer lastikte problem yoksa bir F olarak yandı, ayrı kırmızı konveyör. şey mi bu? Evet, şu an bulge değerinden dolayı limit dışı bir değer buldu ve F'ye yaktı. Onu ıskarta konveyörüne verecek direkt. Şu an hatta kameralarla geometri kontrolleri yapılıyor. Evet, iç tarafta gördüm. 1, 2, 3 kamera. Kameralar kafayı falan açtı böyle, Evet. kapağını. Vay be, ortama bak. Burada 3 farklı kontrolü bir arada yapıyoruz. Arkada da yük tamburumuz var. İlk önce bir balanssızlık bakıyoruz. Daha sonra kameralarla geometri kontrollerini yapıyoruz. Daha sonra tamburumuz belli bir yükle lastiğe vuruyor ve yük altında kuvvet kontrolleri yapıyoruz. Artık bu son nokta. Bundan sonra lastikler dediğin gibi hazırlanıp, üzeri barkodları varsa barkodlanıp daha sonra yola çıkmaya, parkurlara ya da pistlere kendilerini atmaya hazır oluyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Arkadaşlar, gördüğünüz lastikleri hazırladık en başından en sonuna kadar. Bu arada yaklaşık 59 dakikada bir tane toprak parkur VRC lastiği Pirelli Kocaeli fabrikasında üretiliyor. Doğru değil mi? Doğru. Ortalama. Burada 400 tane, bakın 400 tane farklı motor sporları lastiği üretiliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir rakam bu. Dünyadaki neredeyse tüm motor sporlarına lastiklerini buradan alabilirsiniz. Bulabilirsiniz Pirelli fabrikasında. Buradan dağılıyor. 59 dakikada bir lastik ve şunu da söylemek istiyorum. Burası sadece motor sporları bölümü biliyorsunuz Pirelli'nin. Yılda 400 bin tek lastik ve 100 bin set lastik üretiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir ayda Türkiye'de satılan otomobil kadar bir yılda burada motor sporları için lastik üretiliyor. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Biz de lastikleri hazırladık. Şimdi artık bizi bekleyen insanlar var. Yarışçılar var, takımlar var biliyorsunuz. Özellikle
Castrol Ford Team Türkiye takımımızdan Ali Türkkan VRC 3'te yarışıyor. Biz Kocaeli'de onun lastiklerini hazırladık. Şimdi onları güzelce kamyona yükleyip Yunanistan'a doğru gideceğiz. Hadi birlikte uçalım. Lastikler bekliyor. Çocuklar yarışacaklar. Geç kalmasınlar. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte hazırladık. Taze taze Yunanistan'a WRC'ye ve Ali Türkkan'a Castrol Ford Team Türkiye'ye götüreceğimiz lastiklerimizi Pirelli fabrikasında Kocaeli tesislerinde hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Burada birlikte yükleyeceğiz ve ardından Yunanistan'a uçacağız. Orada lastiklerimizi takımımıza hediye edeceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar, yanımda çok özel bir arkadaşım var. Gördüğünüz gibi Pirelli'nin Kocaeli fabrikasında ürettiği motor sporlarının en zorlu serilerinden biri olan kar ve buz üzerinde kullanılan lastikler. Çivili lastiklerimiz. Bu lastiklerin birkaç özelliği var, ondan bahsedeceğim. Bu lastikler dünyada tüm Pirelli fabrikalarında sadece Kocaeli tesislerinde üretiliyor. Bu inanılmaz bir gurur. Ama onun dışında başka bir teknolojik özelliği de var. Gördüğünüz gibi üzerinde birçok çivi var. 384 tane. Bu çiviler lastik pişirilirken birlikte monte ediliyor. Başka markalarda lastik piştikten sonra çiviler üzerine monte edilebiliyor ama bu dünyada sadece Pirelli'nin Kocaeli fabrikasında birlikte pişirilerek yapılıyor. Gerçekten hem dayanıklılık hem de mukavemet anlamında lastiği çok ön plana çıkartan bir şey. Gurur duydum. Evet, şimdi yüklenecek, Yunanistan'a gidecek tırımızın içindeyim. Hemen arka tarafımda konveyör bantım var ve lastiklerimiz de yukarıda gördüğünüz gibi toprak zemin, Akropolis'in kırıcı zeminlerinde. İnşallah bu lastiklerle Ali ve diğer pilotların hepsi çok iyi sonuçlar alacak. Şimdi onları yavaş yavaş yükleyelim çünkü bekliyorlar gerçekten. Çok az zaman kaldı. Bu hafta sonu Akropolis'te olacağız. Birazdan görüşürüz. Nerede? Akropolis'te. Arkadaşlar, Yunanistan'a hoş geldiniz. Sizin için tabii ki çok kısa oldu ama benim için uzun bir yolculuktu. Şimdi Yunanistan'da servis park alanında tüm VRC takımlarını dolaşacağız. Pirelli lastikleri hemen arkamızda. Biliyorsunuz bu lastikleri Kocaeli'de Pirelli fabrikasında hazırladık. Onları gördünüz. Şimdi bu araçları tüm WRC ve aynı zamanda takımımız Castrol Ford Team Türkiye'nin araçlarına yerleştireceğiz. Hazır mısınız Turan? Hadi gelin. Arkadaşlar, lastikler hazır. Hadi gelin takalım araca. Hepsi Kocaeli'den geldi. Taze taze biliyorsunuz. Sizin için pişirdim. Evet, gördüğünüz gibi WRC Service Park'ta kocaman bir Pirelli alanı var. Neden bu kadar büyük burası? Jantlar, her şey burada gördüğünüz gibi. Bir sürü çalışan var çünkü bütün takımlara biliyorsunuz WRC lastiklerini Pirelli üretiyor. Başka bir üretici yok. Gördüğünüz gibi jantlar, lastikler taze taze Kocaeli'de pişti ve buraya geldi. Şimdi takımlar buradan gelip teker teker kendi üzerlerine barkodlanmış lastiklerin hepsini alıp tüm hafta sonu boyunca, yarış boyunca kullanacaklar. Hemen şöyle içeriye de göstermek istiyorum size. Burada lastikle alakalı yapılan her şeyle ilgili süper bir teknoloji var. Bütün makineler var. Sıra sıra lastikler. Bunların hepsinin Kocaeli'den geldiğini tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü gerçekten önemli bir bilgi. Beraber yaptık biliyorsunuz bu lastikleri. Ayrıca tabii burada her takımın kendi paddock alanında da Pirelli ile alakalı küçük bir alanı var. Orada da kendileri ufak işleri hallediyorlar. Burada daha genel takımların hepsine verilen lastiklerin ilk hazırlanma aşaması yapılıyor. Bunun dışında bir de tabii ki konukların ağırlandığı kocaman bir Pirelli alanı daha var. Şöyle bir dönüyorum yavaş yavaş. İşte tırımız gördüğünüz gibi yükledik. Şimdi paddock alanında şöyle biraz yürüyüş yapalım. Ne dersiniz? Yunanistan'da 2 tane servis alanı var. Biri Atina'da bulunuyor. Diğeri de Lamia dediğimiz şu andaki küçük bir kasabada. Oldukça uzak mesafeler. Zaten herkes bundan bir dert yanıyor. Tüm pilotlar ve takımlar Yunanistan'daki rally ile alakalı. Yani her etapın arası böyle 2 saat falan mesafede. Ve biliyorsunuz bu hafta sonu, yani yarışın olduğu hafta sonu aynı zamanda Türkiye'de de oldu. Ciddi bir yağış vardı. Şu an bulunduğumuz servis alanı Perşembe günü falan sular altındaydı. Ama Allah'a şükür herhangi bir şey olmadı. Hemen şöyle sol tarafa döneceğim.
bakın işte burada da takımımız, gururumuz Ali Türkkan, Serdar Bostancı ve oğlu Murat Bostancı'nın liderliğinde aracımız burada. Maalesef bu hafta sonu tam istediğimiz şey olmadı ama mekanik sporlar biliyorsunuz, o nedenle her şey olabiliyor. İlk seyirci etabından sonra araçta yaşanan giderilemeyecek bir problemden dolayı yarışta kaldık. Ama seneye inşallah Ali Türkkan'ı Junior VRC'de çok daha fazla takip etmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, servis alın dediğimiz zaman tabii ki hediyelik eşya olmazsa olmaz. Bizim hediyelik eşyalar da böyle gördüğünüz gibi. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Fiyatlar öyle çok abartı değil. Sadece kıyafetler biraz yüksek geldi. Çünkü bak burada Loeb'in 2022 şampiyonluk aracı var, 99 euro. Şuradaki hoodie'ler de 99 euro. Hoodie yani o. Bu diecast. Orada biraz tutarsızlık olmuş ama çok güzel şeyler var tabii. Onları da size yavaş yavaş göstereyim. Bakın 20 euro. Normalde bizim F1 diecast'leri de küçük olanlar 1'e 48, onlar da aynı şekilde fiyatlar. Şapkalar 20 euro. Formüle göre biraz daha ucuz tabii ki şapkalar burada. Çok güzelmiş, görüyor musun? VRC turuncu olan. Beğendim. Şöyle devam edelim. Çok fazla hoodie var. Hyundai takımının burada ürünleri var. Şapkaları güzelmiş, parlıyor. Yan tarafa gidelim. Her takımın kendi şeyi var. Bak şu Martin Racing. İtalya'da görmüştüm, hatırlıyor musunuz? Bak çok güzel. 100 euro. Ama param yok, alamayacağım. Kusura bakmayın. Şöyle gelelim. Her takımın özel kendi şeyi var. Daha fazla bir mağaza yok burada. Herkesler güzel ama. Baksana ne var orada. Toyota Gazoo Racing'in kıyafetleri. Evet, şimdi içeriye doğru gidelim. Biraz takımların garajlarına bakalım. Ne dersiniz? Şehirde her yerde motor sporlarının her alanında tamamen domine etmiş. WRC Rally'de de aynı şekilde. Biraz önce bahsettiğim misafirleri ağırlama alanı. Burada ikinci bir motorumu var. Birazdan buradan rally araçları da günü tamamladılar. Evet, Hyundai Motorsport'tan ön tampon da almış şekilde şu anda. Estefada Lapi'yi gördünüz. Servise doğru gidiyor. Tabii ki gün sonu servisi bu. Park ferme girecek araçlar ve yarınki rally için biraz önce gördüğünüz araç hazırlanacak. Biz padoktaki yürüyüşümüze devam edelim. U şeklinde hazırlanıyor WRC'de padoklar. Tabii ki yerin farkına göre. Orta alan gördüğünüz gibi halka açık, biraz önce gösterdiğim kıyafetlerin satıldığı, aksesuarların satıldığı alan. Buraya herkes gelip gezebiliyor. Formula 1 padona göre çok daha tabii ki rahat burası. Hemen sağ tarafta böyle bir iki tane garaj var. Hemen yan tarafta ileride zaten 3 tane büyük fabrika takımı var biliyorsunuz. Ford, Hyundai ve Toyota Dünya Rally Şampiyonası'nda devam ediyor. En büyük motorhomlardan biri de Hyundai'de. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Size onları göstereceğim. Evet, Hyundai'nin garajını görüyorsunuz. İçerisi tam bir atölye. 3 tane aracı rahatlıkla içeride baştan sona tamir edebiliyorlar. Şu anda kontrol ediyorlar, görüyorsunuz. Teknik kontrol öncesinde araca dokunmak da yasak. Biraz önce gelen araç Hyundai Motorsport'ta. Hemen yan tarafta Thierry Henry. O biliyorsunuz Hyundai Motorsport'u WRC'de tutan adam. Thierry Neuville. Evet, devam edelim. Burada da konukları ağırladıkları bölüm var. Ve ilerliyoruz. Tam karşıda diğer takım kim? Toyota Gazoo Racing. Onların motorumun biraz daha böyle sakin ve servis almaya başlamış şu anda. Şampiyon pilot biliyorsunuz. Kalle Rovanpera Toyota Gazoo Racing takımında yarışıyor. Bu sene de büyük ihtimalle şampiyon olacak. Araçlar burada gördüğünüz gibi. Rovanpera'nın aracına bakıyorum. Evet, işte burada. Yukarıdaki saati görüyorsunuz. Hemen şöyle yaklaştırayım. Servis start saati. O saatten sonra Rovanpera'nın aracına dokunabilecekler. Şu anda dokunan yener bu araca. Çünkü hemen cezayı alırlar. Hemen yan tarafta da Ogier. Evet, onu da Ford'dan hatırlıyoruz. Hatta şu anda bir röportaj veriyor. İsterseniz ona doğru gideyim, yaklaşayım. Her zaman böyle efsaneleri göremeyiz arkadaşlar. Seviyoruz kendisini. Bir imza alayım sizin için. Devam edelim. Şimdi gelelim, evet, mavilerin takımı M Sport Ford. Biliyorsunuz biz de bu hafta sonu Yunanistan Rally'sinde Ford'un davetlisi olarak buradayız. Castrol ile birlikte. Şu an araçlar henüz buraya gelmemişler. Ottanak, biliyorsunuz Ottanak takımda, fakat bugün daha ilk günden 22 dakikalık bir ceza aldı. Teknik kontrole geç kaldığından dolayı ve bu hafta sonu onun için işler zor olacak arkadaşlar. En baştaki araca doğru gidelim şöyle. Diğer arkadaşlar da burada. Tanıdık isimlere rastlayabiliriz Ford garajında. Bugün gene rally'e veda eden Lubet'in aracı Belçikalı pilot Ford M Sport'ta. Aracı da burada. Tertemiz zaten. Yarışa veda ettiğini buradan anlayabilirsiniz. Birazdan Ottanak buraya gelecek. Onu da sizler için göstermeye çalışacağım. WRC Paddock'ta durum böyle. Gördüğünüz gibi takipçiler de herkes araçları bekliyorlar, pilotları bekliyorlar. Onlar da burada bu heyecanı yaşamaya çalışıyorlar. Şimdi isterseniz şöyle bizim garaja doğru bir gidelim. Ondan sonra devam edelim. Garajımız burada. Maalesef Ali'lerin aracı, takımımızın aracı ufak bir sorundan dolayı kaldı. Yarışa devam edemedi. Bakın burada tanıdık isimler var. Selamlar. Selam, anlatan adamlar. Ne haber? Ben o zaman anlatmayayım ya, siz anlatsanıza. Arkadaşlar, aracın detayları, teknikler falan biliyorsunuz biz motorsport.com'uz ama bu adamlar işin detayında, o nedenle Anlatan Adamlar kanalından aracın detaylarını izleyin. Of. Bütün teknikler
Ne reklam yaptım ya. Vallahi çok güzel reklam. Yarış detayları sende, teknik bilgiler bize. Hadi o zaman takip. Hadi devam edin. Hadi arkadaşlar ben şöyle geçeyim. Garajımız burası. Abi ne haber? Sen nasılsın? İyi, ne olsun ya? Nasıl gidiyor? Olsun, iyi olacak be. Seneye inşallah ha? İnşallah. Hadi bakalım. Yine Pirelli lastiklerimiz burada gördüğünüz gibi. Çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. Biraz rahatız bugün. Aslında rahat olmayı istemiyorduk ama nasip, yapacak bir şey yok. İnşallah biraz önce söylediğim gibi seneye çok daha iyi işler yapacağız. Murat da geldi. Selam ver Murat arkadaşlara. Selam, canlı mıyız? Canlıyız. Selam abi. Değiliz. Değil miyiz? Abi niye beni fake ediyorsun? Güzel, şöyle bir garajı tanıttım da arkadaşlara. Ondan sonracığıma. Anlatan adamlara da aracı anlattırdım. Nasıl? İyi mi? Güzel anlatıyorlar. Güzel değil mi? Seviyoruz, Süper. takip ediyoruz. Ama en çok sizi takip ediyoruz. Tamam, kalbime aldın. Şuraya bir tane dur. Nasıl yapıyorlar? Şöyle ben de mi geleyim? Beraber yap. Abi bunu yayınlamayalım ne olur. İfşa. Fena ifşa yaparım Murat. Evet arkadaşlar, durum böyle. Yavaş yavaş Cuma günü kapanıyor. Yarın bir iki etaba gideceğiz. Oradan sizlere VRC 1'leri de VRC 2'leri de güzel açılarla yakalamaya çalışacağım. Sonra da artık yavaş yavaş kapatırız Yunanistan'daki maceramız. Hadi şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, güzel bir yer buldum. Tam şöyle bir viraj, baksana. Aşağıdan gidecek araçlar buradan yukarıya doğru uzayacak. Şimdi birazdan tüm WRC araçlarını, Rally 2'leri falan burada beraber izleyeceğiz. Bayağı da ilgi var. Tabii Akropolis Rallisi 70 yıllık bir rally. Çok takip ediyor, Yunanistan'da seviliyor. Avrupa'dan da çok fazla insan geliyor. Gördüğünüz gibi ortam böyle. Ah, parmağım çıktı, kusura bakmayın. Böyle dere tepe. Baksana, çok dik bir yerdeyim şu anda. Her an düşebilirim. Düşersem onu da çekerim size. Hadi bakalım, bekleyelim araçları. Evet, etap arasında seyirciler koşarak çıkmaya çalışıyorlar. Islıklar görüyorsunuz. Bu da ayrı bir eğlence tabii. Evet arkadaşlar, Yunanistan'daki maceramızın sonuna geldik. For Türkiye'nin davetlisi olarak geldiğimiz Eko Akropolis Rallisi Yunanistan'da. Çok da aslında istediğimiz gibi geçmedi sonuç olarak. Biliyorsunuz Castrol for Team Turkey takımımız ilk gün sonunda çok da beklenmeyen bir mekanik arıza nedeniyle yarışı erken kapatmak zorunda kaldı. Biz de tabii ki tüm WRC araçlarını etaplarda izledik. Elbette Yunanistan'da yağan yağmur ve sel nedeniyle bazı etaplar da iptal edildi. O nedenle etaplarda da çok istediğimiz gibi vakit geçiremedik. Çünkü gerçekten çok kötü bir organizasyon vardı rally açısından. Servis alanıyla etaplar arasında inanılmaz kilometrelerce yol yaptık, gittik, geldik ama yine de tabii ki bu araçları yakından izlemek gerçekten harikaydı. Tabii biliyorsunuz maceramız Kocaeli'den başlamıştı. Pirelli fabrikasında WRC'deki tüm takımların lastikleri orada üretiliyor. Tekrar söylüyorum. Onları hazırladık, pişirdik, getirdik. Burada tırın kapaklarını açtık ve takımlara dağıttık. Gerçekten güzel bir deneyimdi benim için ama her güzel deneyimin bir sonu var. Yunanistan'dan şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.